Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi iyorlu çorabımızdan yapacağız. Bu videomuzda verdiğimiz ölçüler 37-38 numaraya uygun şekilde olacak. Kullandığımız iplerimiz, mavi rengimiz için kullandığımız ipimiz Alize Extra yünlü, bu patikler için genellikle önerilen iplerden. Renk kodu bu şekilde. Burun kısmında kullandığımız ipimiz de Nako Elite Baby. Renk kodumuz da burada bu şekilde. Modelimizde kullandığımız şiş numaramız 3 numara. Ve model anlatımına geçebiliriz. Videomuzun başlangıcına öncelikle çorabımızın bilek kısmından başlayacağız. Yani haroşa örgü kısmından başlayacağız. Önce şişimize toplam 48 tane ilmek atıyoruz. Daha sonra bu 48 tane ilmeğimizi toplam 19 sıra haroşa öreceğiz. Şöyle ilk başlangıç kısmını yine birlikte yapalım. İlk ilmeğimizi alıyoruz ve haroşa örmeye başlıyoruz. Bu bilek kısmını istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben 19 sıra haroşa şeklinde yaptım. Arttırabilirsiniz sayıları. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Ön sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra arka sıramızda yine haroşa örgümüze devam ediyoruz. Bütün ilmeklerimizi yine sıra sonuna kadar bu şekilde haroşa öreceğiz. Arka kısmı da yine bu şekilde devam ettirelim. Ve toplam şöyle 19 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Şöyle bir tavsiyem olacak. İsterseniz şu haroşa olan kısmı 19 sıra örüp daha sonra şu topuk kısmına kadar ördüğümüz düz örgü kısmını istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Böylelikle çorabın boyunu uzatmış olursunuz. Resimde görmüş olduğunuz ölçülerde isterseniz benim verdiğim sayılarda yapın. Eğer çorabı birazcık daha uzun isterseniz şu düz örgü kısmındaki sırayı birkaç sıra daha arttırabilirsiniz. Sonra zaten kesme işleminde yine normal aynı sayıda devam edebilirsiniz. Şimdi biz şu 19 tane haroşa sıramızı örelim ve düz örgü sıramıza videomuzla devam edelim. 19 haroşa sıramızı bu şekilde ördük. Toplam buradan saydığınızda 19 diş haroşa sıranız oluyor. Şöyle santim olarak ben size onu da göstereyim. Toplam 7 santim haroşa sıramız şu an için yeterli olacak. Şimdi bunu düz örgü kısmına geçiyoruz. Düz örgü kısmında eksiltme işlemi de yapmıyoruz. Arttırma işlemi de yapmıyoruz. Yine aynı 48 ilmeğimizi şimdi haroşa örgüden düz örgüye çevireceğiz. Yani şu görüntüyü elde edeceğiz. Bunu da yaparken öncelikle şöyle ön sıradan son ilmeğe kadar bu şekilde ilmeklerimizi yine haroşa şeklinde nasıl alıyorduk, düz örüyorduk, bu şekilde örüyoruz. Bu sırayı bu şekilde örerek bitiriyoruz. Arka kısımda ters öreceğiz ilmeklerimizi. Böylelikle ön kısımda bütün ilmeklerimiz düz örgü modelini almış olacak. Şimdi bu sırayı bu şekilde bitirelim. Arka kısmına devam edelim. Ön sıramızı dediğimiz şekilde ördük, tamamladık. Şimdi arka sıramızda bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi öne getirip bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters örüyoruz. Düz örgüde bildiğiniz gibi önde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arkada bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters örüyoruz. Ve modelimizi bu şekilde başlatmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters örelim ve videomuza
Diğer sıramızla devam edelim. Arka sıramızı ters şekilde örüp tamamladıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi düz örgümüz belirginleşmeye başladı. Yine şimdi önde ilmeklerimizi, ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz bu şekilde. Bundan sonra 11 sıra, ilk ördüğümüz sıra şimdi bitti. İkinci sıramıza başladık. Toplam 11 sıra bu şekilde düz örgümüzü öreceğiz. Şimdi ben burada bu ölçüde yaparken 11 sıra düz örgü ördüm. Ama siz isterseniz dediğim gibi şu bilekteki kısmını daha yüksek, daha uzun ölçüde yapmak isterseniz bu 11 sırayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bunu da hatta deneyerek ya da ölçerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde önden düz bu sırayı sonuna gelelim. Arka sırada yine bir kere daha ters örgü işlemini yapalım ve videomuza devam edelim. Örgümüzün ön yüzünde düz örgümüzü ördükten sonra arka kısımda yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde ilk ilmeğimizi örmeden alıp ters örgümüzü örüyoruz. Bu sırayı da tamamladıktan sonra 2 sıra örmüş olacağız. Daha sonra 9 sıra yine aynı bu şekilde önden düz, arkadan ters örgümüzü örüp bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Daha sonra eksiltme işlemine başlayalım. Biz de şimdi 9 sıra daha aynı şekilde önden düz, arkadan ters örüp videomuza eksiltme işlemiyle devam edelim. Düz örgümüzü de bu şekilde ilerlettik. Toplam 11 sıra düz örgümüzü ördük. Ben yine size yaptığım ölçüyü söyleyeyim. Şu şekilde uzunluk olarak 13 santim. Toplam 13 santim olmuş düz örgümüzle beraber. Şimdi eksiltme işlemine başlayacağız. Eksiltme işlemini yaparken önce ön kısmını yapacağız. Burun kısmını, daha sonra bu şekilde arka kısımdan çorabımızı tamamlayacağız. Şimdi eksiltme işlemine başlayabiliriz. Kesme işleminde önce 12 tane ilmeğimizi ilk sıramızda keseceğiz. Daha sonra sıra sonuna kadar normal düz örgümüzü örüp arka sıraya geçtiğimizde ilk başladığımız yerde bir 12 daha ilmek keseceğiz. Yani şu şekilde. Önce 2 ilmeğimizi kesme işlemi yapıyoruz. Şimdi 12 tane ilmek keseceğiz. Bir ilmeğimizi kestik. İlmeğimizi diğer şişimize geçirip yine 2 ilmeğimizi bir aldık. Bu şekilde kestik. Yine aynı şekilde ilmeğimizi diğer şişimize geçirip kesiyoruz. Bu şekilde toplam 12 tane ilmek keseceğiz. Biz de 12 tane ilmeğimizi keselim ve videomuza bu şekilde devam edelim. 12 tane ilmeğimizi bu şekilde kestikten sonra şişimizde toplam 36 tane ilmeğimiz kalıyor. Ve sıra sonuna kadar kesme işlemi yapmadan ön sırada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz örgümüzü yapalım. Videomuza devam edelim. Sıramızı bu şekilde düz örgümüzü örerek tamamladık. Şimdi bu taraftaki kesme işlemini de arka kısımda yapıyoruz. Şimdi yine 12 tane ilmek keseceğiz. Onu da arka sıramızda yapacağız. Şu şekilde 2 ilmeğimizi bir alarak kesme işlemini yapıyoruz. Bir ilmek kestik. Yine ilmeğimizi diğer şişimize geçirip 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Bu şekilde de 12 tane de diğer taraftan ilmeğimizi keseceğiz. Şişimizde toplam 24 tane ilmek kalacak. Şimdi biz buradan 12 ilmeğimizi daha keselim ve kalan ilmeklerimizi ters örüp ön yüzde videomuza devam edelim. İlmeğimizi kestikten sonra kalan 24 ilmeğimizi ters ördük. Şimdi zaten bundan sonra haroşa yapmıyoruz. Bütün örgümüz düz örgü şeklinde devam ediyor. O yüzden bu kalan 24 ilmeğimizi yine aynı şekilde düz örgü olarak öreceğiz. Burada da toplamda 22 sıra, 24 ilmeğimizi toplam 22 sıra düz örgü şeklinde örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde
ön yüzde düz öreceğiz. Arka sırada bu şekilde örgümüzü yine ters örerek 24 ilmeğimizin toplam 22 sıra bu şekilde ilerleteceğiz. İlk sıramızı örmüş oluyoruz şu an arka kısmını da bitirdikten sonra ve 21 sıra daha aynı bu şekilde modelimizi ilerletelim. Daha sonra renk değişimi yapacağız ve parmak kısmını yapmış olacağız çorabımızın. İlmek sayısında eksiltme yapmıyorsunuz. Aynı 24 ilmeği 22 sıra bu şekilde. İlk sıramızı bakın bitirdik. 22 sıra toplamda mavi renk ördükten sonra renk değişimi yapacağız. Biz de şimdi yine 21 sıra daha ilk sıramızı ördük. 21 sıra daha örelim ve videomuza bu şekilde devam edelim. 22 sıra kestikten sonra 22 sıra yine örgümüzü ördük. Ben gene size ölçüsünü göstereyim merak edenler için. Şu şekilde hemen hemen 26 santim oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. İp değişimi yapacağız. Şöyle ipimizi kesip yeni ipimizi bağlıyoruz. Ve bu ipimizde de eksiltme işlemi yapmadan önce 4 sıra 24 ilmeğimizi öreceğiz. Aynı şekilde düz örgü şeklinde 4 sıra daha öreceğiz. Bu şekilde ipimizi bağladık. Şimdi şöyle ilk ilmeğimizi örmeden alıp 4 sıra yine öreceğiz. Daha sonra eksiltme işlemine başlayacağız. Şimdi biz bu şekilde 4 sıra yine düz örgümüzü örmeye devam edelim ve eksiltme işlemimize videomuzun devamında geçelim. 4 sıramızı bu şekilde düz örgü örerek yeni ipimizde de ilerlettik. Şimdi örgümüzün ön yüzünde kesme işlemine başlayacağız. Kesme işlemini sadece örgümüzün ön yüzünde başta ve sonda yapıp arka kısmını normal öreceğiz. Bu burun kısmını oluşturacağız. Şimdi kesme işlemine başlarken önce ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Daha sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimizi bir alarak ilk kesme işlemimizi yapıyoruz. Daha sonra son 3 ilmek kalana kadar bu şekilde örgümüzü örüyoruz. Yine aynı şekilde düz olarak. Son 3 ilmeğimiz kaldığında yine şu ikinci ve üçüncü ilmeğimizi, son ilmeğimiz tek kalacak. Bu şekilde kesiyoruz ve yine son ilmeğimizi örüyoruz. Arka kısımda bütün ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Kesme işlemimizi sadece ön kısımda yapıp arka kısmı normal örüyoruz. Ön kısma geçtik. Yine kesme işlemi yapacağız.
İlk ilmeğimizi alıyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi bu şekilde alıp kesme işlemi yapıyoruz. Yine son 3 ilmek kalana kadar örgümüzü örüyoruz. Son 3 ilmeğimiz kaldığında yine sondan önceki ikinci ve üçüncü ilmeğimizi bir alıp kesiyoruz ve son ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Arka kısmı yine aynı şekilde ters örüyoruz. Ön kısma geldiğimizde yine ilk ilmeğimizi örüp ikinci ve üçüncü ilmeğimizi kesiyoruz. Son 3 ilmeğe kadar düz örgüye devam edip tekrar bu 2 ilmeği kesip sonra tekrar son ilmeğimizi örüp sıramızı bitirip arka kısmı yine aynı şekilde ters örgüyle devam ediyoruz. Bu kesme işlemini şişinizde 10 ilmek kalana kadar devam edeceksiniz. Ben de şimdi yine kesme işlemime son 10 ilmek kalana kadar devam edeyim. Daha sonra videomuza bu şekilde devam edelim. İlmeklerimizi bu şekilde keserek 10 tane ilmeğimiz kaldı şişimizde. Şimdi arttırma işlemi yapacağız. Arttırma işleminde ilk ilmekten sonra keserek yapıyorduk. Şimdi ilk ilmekten sonra arttırma işlemi yapacağız. İlk ilmekten sonra ilk arttırma işlemimizi bu şekilde yapıp son ilmek kalana kadar yine düz örgümüzü örüyoruz. Son ilmeğimizden önce bu şekilde bir arttırma daha yapıp son ilmeğimizi de örüyoruz. Yine arttırma işlemini kesme işlemindeki gibi sadece ön kısımda yapıyoruz ve arkada bütün ilmeklerimizi arttırdığımız ilmeğimizle beraber ters örüyoruz. Bu şekilde arttırma işlemimizi şişimizde 24 ilmek kalana kadar yani yapacağız. Şimdi ilk arttırma işlemiyle 12 ilmeğimiz oldu. İkinci arttırma işlemimizde yine ilk ilmeğimizi alıyoruz. Şu şekilde ilk arttırma işlemini yapıp son ilmeğe kadar yine düz örgümüzü örüyoruz. Ve son ilmekten önce yine bir arttırma işlemi daha yapıp son ilmeğimizi de örüyoruz. Yine aynı şekilde arkadan örgümüzü ters örüyoruz. Öne geldiğimizde yine ilk ilmekten sonra bir arttırma işlemi ve son ilmekten önce bir arttırma işlemi daha yapıp toplam 24 ilmeğimiz olana kadar arttırma işlemini yapacağız. Arttırma işlemlerimizi bu şekilde yaptıktan sonra toplam 24 tane ilmeğimiz tekrar olmuş oldu. Bunu bu şekilde çorabımızı dikerken kullanacağımız için arttırma işlemimiz, sayılarımız aynı şekilde devam edecek. Şimdi 24 tane ilmeğimiz oldu ya, onu 4 tane daha yani 4 sıra daha bu 24 ilmeğimizi öreceğiz. Daha sonra mavi renk ipimizi bağlayıp bu sefer de mavi renk ipimizle buradaki gibi 22 sıra öreceğiz. Şimdi biz 4 sıra daha bu 24 ilmeğimizi 4 sıra örelim. Daha sonra yeni ipimize yani mavi renge geçiş yapalım. 4 sıra 24 ilmeğimizi ördükten sonra arttırmalardan sonra ördükten sonra şimdi mavi renk ipimizi bağlıyoruz ve yine aynı şekilde bu ilmeklerimizi bu sefer de mavi renk ipimizle öreceğiz. Bu şekilde düz örgümüzü şimdi mavi rengimizle devam ettireceğiz. Ve bunu da 22 sıra yapacağız. Şimdi mavi renk ipimizle 22 sıra 24 ilmeğimizi örelim. Daha sonra
topuk kısmına geçelim. 22 sıra mavi ipimizle de ördük. Şimdi topuk kısmının yapımına başlayacağız. Topuk kısmını da aynı şu parmak ucu kısmında yaptığımız gibi önce eksilterek sonra artırarak yapacağız. Şimdi şu şekilde ve haroşa yapacağız. Haroşa örgüye çevireceğiz düz örgümüzü. Şimdi önce ilk ilmeğimizi normal örmeden alıyoruz. Daha sonra bu iki ilmeğimizi bu şekilde bir ilmeğe düşürürüz. Yani bir kesme işlemi yapıyoruz. Ve şimdi haroşa şeklinde örgümüze devam edeceğimiz için düz örgümüzü şu şekilde ters örerek haroşaya çeviriyoruz. Son 3 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde işlemimize devam ediyoruz. Son 3 ilmek kaldığında yine son ilmekten önceki ikinci ve üçüncüyü keseceğiz. Yine aynı şekilde kesme işlemini ön kısımda yapıp arka kısımda da yine haroşa örmeye devam edeceğiz. Çünkü topuk kısmı haroşa örgü olacak. İki ilmeğimizi bu şekilde bir alıp bir kesme işlemi daha yapmış olduk. Bu şekilde örüyoruz. Şimdi arka kısımda ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine bütün ilmeklerimizi haroşa örmeye devam ediyoruz. Düz ilmeklerimizi ters örerek topuk kısmında haroşa örgü elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Bir eksiltme işlemini daha birlikte yapalım. Arka sırayı ördükten sonra tekrar ön kısımda kesme işlemi yapmaya devam ediyoruz. Bir ilmeğimizi örmeden aldık. Yine ikinci ve üçüncü ilmeğimizi bu şekilde kestik ve yine örgümüze haroşa şeklinde düz örgülerimizi bu şekilde ters örerek haroşa örgümüze devam ediyoruz. Son 3 ilmek kaldığında yine bir kesme işlemi daha yapıyoruz. Bunu da aynı şekilde yine 10 ilmek kalana kadar bu işleme devam edeceğiz. Bu şekilde şöyle de kesebilirsiniz önden. Ve son ilmeğimizi ördük. Arka kısımdan yine ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ve ön kısma geldiğimizde yine aynı şekilde ilk ilmeği ördükten sonra ikinci ve üçüncüyü kesip bu düz ilmeklerimizi yine ters örerek yani haroşa örgümüze devam ederek son 3 ilmekte bu ikinci ve üçüncüyü kesip son ilmeğimizi örüp arka kısımda yine haroşaya devam edeceğiz. 10 ilmek kalana kadar kesme işlemine devam edelim. Daha sonra son arttırma işlemi yapıp artık çorap kısmını tamamen bitirmiş olacağız. İlmeklerimizi kestikten sonra 10 tane ilmeğimiz kaldı şişimizde. Şimdi arttırma işlemi yapacağız. Yine aynı şekilde 24 ilmeğimiz olana kadar ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir arttırma işlemi yapıyoruz. Yine haroşamıza bu şekilde ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Son bir ilmek kalınca bir arttırma işlemi daha yapıyoruz. Bu şekilde ve ilk arttırma işlemimizi yaptık. Arka sırada yine bütün ilmeklerimizi haroşaya devam ediyoruz. Arka sırayı da ördükten sonra ön sırada yine bu şekilde arttırmalarımıza devam edeceğiz. Ve artık 24 ilmek olduktan sonra ilmeklerimizi kapatıp çorabı
yan taraflarını ve topuk kısmını birleştirmeye başlayacağız. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ilmek arttırıyoruz. Bu şekilde son ilmekten önce bir kere daha ve son ilmeğimizi örüyoruz. Arkadan yine bütün ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Ön sıraya gelince tekrar arttırma işlemi yapıyoruz. 24 ilmeğimiz kalana kadar arttırma işlemimize devam edelim ve ilmeklerimizi kapamak için diğer videomuza geçelim. 24 ilmeğimiz olana kadar arttırmamızı yaptık. Şimdi artık bütün ilmeklerimizi kapatıyoruz. Kapatma işlemimizde yine 2 ilmeğimizi bir alarak bu şekilde işlemimizi yapıyoruz. Bütün ilmeklerimizi kapatıp çorabımızı birleştireceğiz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kapatalım. Biraz ipimizi de uzun bırakalım. Dikme işleminde çünkü yer burada kullanacağız. Videomuza devam edelim. İlmeklerimizi kapadık. Şimdi dikme işlemine geçeceğiz. Örgümüzün ön yüzünden değil şu şekilde terse katlayıp ilk olarak topuk kısmını dikeceğiz. Şöyle ipimize iğnemizi geçirdik. Hemen karşı ilmeğimizden birleştirmeye başlıyoruz. Şöyle bütün ilmekleri karşılıklı dikeceğiz. Topuğun ilk köşesini diktik. Şimdi şuradan şöyle ipimizi geçirerek diğer kısmı da dikmeye başlayacağız. Şöyle karşılıklı tutuyoruz. Bütün ilmeklerimizi yine aynı köşedeki gibi bu şekilde karşılıklı dikiyoruz. Bu şekilde son 2 köşeyi diktik. Şöyle sabitleyelim. Şurada ipimiz dursun. Şöyle çevirdiğimizde gördüğünüz gibi topuk kısmını dikmiş olduk. Şimdi diğer kısmı birleştirmeye başlayalım. Topuk kısmını diktikten sonra şimdi şu görmüş olduğunuz burun kısmını da tersten dikeceğiz. Bu şekilde
Karşılıklı dikmeye başlayacağız. İpimizi iğnemize geçirdik. Şimdi karşılıklı ilmeklerimizi dikeceğiz. Bu şekilde şöyle ön kısmımızda dikmeye devam edelim. Şöyle ipimizi sabitleyelim. Ve yine aynı şekilde buradan karşıya ipimizi yürütüp karşı tarafı aynı buradaki gibi dikelim. Daha sonra zaten iğnemize mavi ip geçirip kenar kısımlarını da dikmeye başlayacağız. Şimdi bu kısmı da aynı şekilde dikelim ve yan kısımlarına geçelim. Uç kısmını da diktik. Topuk kısmını da diktik. Şimdi bilek kısmı bu şekilde birleştireceğiz. Ve daha sonra tam orta kısmına topuğumuzun bu şekilde orta kısmını birleştirmeye başlayıp yanlarını da dikeceğiz. Şimdi şu şekilde önce bilek kısmından başlayalım. İpimizi bu şekilde geçiriyoruz. Daha sonra yine bütün ilmeklerimizi karşılıklı şöyle çapraz şekilde dikiyoruz. Şimdi bilek kısmındaki bu ilmeklerimizi bu şekilde dikmeye devam edelim. Topuk kısmıyla birleştirme işlemiyle videomuza geçelim. Bilek kısmını bu şekilde diktik. İpimizi iğnemizden çıkarmıyoruz. Bu şekilde topuk kısmının tam orta kısmıyla birleştirme işlemine başlıyoruz ve yine aynı şekilde ilmeklerimizi karşılıklı şekilde dikiyoruz. Kenar kısımları da bu şekilde devam ederek birleştirmiş olacağız. Böyle kenar kısmını diktikten sonra yine iğnemize ip geçirip bu sefer bu topuk kısmıyla şöyle kaşı kısmını birleştirip yan kısmını dikiyoruz ve çorabımızın yapımı bitmiş oluyor. Daha sonra kulak kısmına başlayacağız. Biz şimdi bu yan kısımları ve topuk kısmını dikelim. Kulak kısmıyla videomuza devam edelim. Kulakların yapımına başlayacağız. Kulakları yaparken ilmek sayımız her kulak için 15 ilmek oluyor. Şu iki kulak arasında toplam 8 ilmeklik bir boşluğumuz olacak. Şimdi biz bu 15 tane kulak için yerimizi ayarlayalım ve kulak yapımına başlayalım. Çorabımızı katladık. Ortadaki ilmeğimizi işaretledik. Hemen yanından 4 tane kendiyle beraber 4. ilmeğimizi sayıp 5. ilmeğimizin arasına
tığımızı geçirdik. Şu şekilde göstereyim. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ilmeğin içerisinden başlangıcımızı yapacağız. Önce tığımızla şöyle ipimize bir zincir atalım. Şöyle bu şekilde ilk ilmeğimizi çıkardık. Bunu hemen şişimize geçiriyoruz. Daha sonra hemen yanındaki ilmek yerinden bir ilmek daha. Hemen yanındaki ilmekten bir ilmek daha. Bu şekilde toplam 15 tane ilmek çıkaracağız. ...15 ilmeğimizi bu şekilde çıkardık. Şimdi bütün ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Her ilmeğimizi haroşa. Arka sırada yine aynı şekilde haroşamıza devam ediyoruz. Toplam 14 diş haroşa olana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Kulak kısmının genişliğini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şu an benim yaptığım ölçüde 15 ilmek yeterli oluyor. Bu şekilde ben 14 diş haroşa olana kadar o 15 ilmeğimi örmeye devam edeceğim. Ve sonra bir kesme işlemimiz var. Kesme işlemi için sıramızı ilerletelim. Kesme işlemiyle videomuza devam edelim. 14 diş sıramızı ördük. Şimdi kesme işlemine başlayacağız. Kesme işleminde yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve ikinci ve üçüncü ilmeğimizi bir alıp kesiyoruz. Daha sonra yine son 3 sıra 3 diş 3 ilmeğimiz kalana kadar haroşamızı örüyoruz. Ve yine son ilmekten önceki 2 ilmeğimizi bir kesip sıramızı bitiriyoruz. Şimdi bu şekilde kestikten sonra arka sırayı hiçbir kesme işlemi yapmadan haroşa örmeye devam ediyoruz. Ve burada yine bir kesme işlemi daha yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi bu şekilde alıp kesiyoruz. Yine son 3 ilmeğe kadar haroşamızı örüyoruz. Ve yine 2 ilmeğimizi kesip son ilmeğimizi örüyoruz. Yine bu kısımda, yani iç kısımda ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Ön kısımda bir kesme işlemi daha yapıyoruz. Burada 9 ilmeğimiz kalana kadar kesme işlemini yaptıktan sonra
ilmeklerimizi kapatıyoruz. Şimdi biz yine kesme işlemimizi yapalım. İlmek kapatma işlemiyle videomuza devam edelim. Son ilmeğimizi de kestikten sonra şimdi 9 ilmeğimiz kaldı ve tamamen ilmeklerimizi kapatıp artık kulak işlemini de bitiriyoruz. Aynı şekilde ön kısımda 8 ilmeklik boşluk bırakıp diğer kulak işlemini de yapacağız. Burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Daha sonra kulak işlemi tamamen bitmiş olacak ve göz yapımına başlayacağız. Bu şekilde kulağımızın yapımı bitti. Şimdi şu ön kısımdan 8 ilmek saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8, şu 9. ilmeğin içerisinden toplam 15 tane sayacağız ama ilmek çıkarmamızı burada iç taraftan yapıp şu 9. ilmeği 15. ilmek denk gelecek şekilde çıkarıp buradaki işlemin aynısını yapacağız ve kulak işlemi bitmiş olacak. Göz yapımına başlayalım. Bu şekilde ilk gözü hazırladık. Şimdi birlikte diğer çiftini yapacağız. Bunun için de önce siyah ipimizle sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine bir zincir çekiyoruz ve 6 tane sık iğne yapacağız. Bir tane yaptık. 2 3 4 5 ve 6. Bunu bu şekilde birleştiriyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanındaki boşluğa 2 tane sık iğne yapıyoruz. Toplam 3 tane yapmış olduk ve yanındaki boşluğa bir tane daha siyah ipimize sık iğne yapıp 4 tane sık iğne yapmış oluruz. Şimdi beyaz ipimizle devam ediyoruz. Bu şekilde hemen o siyahın aynı boşluğuna bir tane daha şöyle sık iğne yapıyoruz. Ve yanındaki boşluğa beyaz ipimizle devam ediyoruz. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar yanındaki boşluğa 2 tane sık iğne. Tekrar yanındaki boşluğa 2 tane sık iğne. Toplam şu an 3 7 oldu. Yanındaki boşluğa 2 tane sık iğne ve siyah ipimizle başladığımız noktaya beyaz ipimizle batıp gözü bitiriyoruz. İpimizi dikeceğimiz için biraz payla kesiyoruz. Böylelikle şu an gözler hazır. Bunların dikimini yapacağız. Bir de gözde şöyle görmüş olduğunuz gibi kaşları var. Onu da sadece zincir çekeceğiz. Ve daha sonra çektiğimiz zinciri gözün hemen şu üst katmanına dikiyoruz. Sadece ona da şöyle biraz bu taraftan da uzun bırakıyoruz ipimizi. İlk zincirimizi çekiyoruz. Bunu saymıyoruz. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir çekmemiz yetiyor. Daha sonra bunu da kapatıp yine payla kesiyoruz ve gözü dikerken hemen şöyle üst tarafından bu zincirimizi de çorabımıza
şu şekilde dikeceğiz. Şimdi bu kısım da tamam. Gözlerin yapımını bitirdikten sonra şimdi yelelerin yapımı var. Bunu da şu şekilde ben işaretlemiştim size söylemek için. Üstte bilek kısmıyla düz örgünüzü saydığınızda toplam 10 tane düz örgü olduğu yerden itibaren yeleği yapmaya başlıyorsunuz. Gözün 3-4 sıra üstüne kadar, 4 sıra üstüne kadar, gözü de aynı şekilde şuradan saydığımızda 2 4 6 8 10 12 14 16 17. sıra hizasında gözlerini dikeceğiz. Yani şu şekilde çorabımızı yapıp saydıktan sonra gözleri ve yeleği yapmaya başlayacağız. Yeleleri yaparken şöyle sadece bir örnek göstereceğim size. Seyrek şekilde şöyle kısa siyah iplerden kesip, şuraya ben örnek bir tane yapayım. Şöyle ilmekleri şu şekilde tığımızı geçirip ipi bu şekilde geçirip şöyle yapıyorsunuz. Daha sonra bütün ipi bu şekilde ayırıyorsunuz. Sonra bu yelenin bu ipleri istediğiniz uzunlukta, kısalıkta daha sonra toparlayabilirsiniz. Bu şekilde yapacaksınız. Gözleri de dikeceksiniz. Gözleri diktikten sonra şu çektiğimiz zinciri de aynı şekilde gözün üst seviyesine dikeceğiz. Daha sonra burun kısmını yapacağız. Ben burada şöyle ağız kısmını da yaptım ama benim pek açıkçası hoşuma gitmedi. O yüzden şimdi yapacağım böyle ağız kısmı olmayacak şekilde olacak. Bu çift yani o şekilde yapacağım. Siz görün diye bunu bozmadım. Şimdi ben gözleri, yeleleri ve burnunu yaptıktan sonra ağız kısmını yapmayacağım. Bu şekilde çorabı bitireceğim. Sadece bir de son işlemimiz kalacak. O da şöyle kuyruk kısmı. Şimdi biz bu işlemlerini yapalım. En son kuyruk kısmını da yaptıktan sonra çorabımızı bitirelim. Bu şekilde yelelerimizi, gözlerimizi ve burnunu taktıktan sonra şimdi kuyruk kısmını yapacağız. Onu da arka kısmını bu şekilde katlıyoruz ya, tam üst noktasının bir tık altından şöyle mavi ipimizden toplam kıvırdığımızda 6 tane olacak şekilde ip kesiyoruz. Ve bunu şöyle şuradan geçirip öreceğiz. Şöyle iplerimizi aradan geçiriyoruz. Ve öreceğiz. Ördüğümüzde de şuradan saydığımızda toplam 10 tane olduğunda siyah ipimizle ucunu bağlayacağız. Şimdi biz bunu örelim. Şöyle şu kısımları karışmasın diye bir keselim. Ve bu şekilde örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane yaptıktan sonra şöyle şurayı siyah ipimizle bağlıyoruz. Şöyle bağlıyoruz. Buraya bu şekilde birkaç tane şöyle şimdi siyah ipimizle bağlayacağız.
Böyle birkaç kat aynı buradaki gibi siyah ipimizle bağlayalım. Şu mavi ipimizi şuradan şöyle çok küçük parça kalacak şekilde keselim. Ve daha sonra tek tek ayıralım. Bu şekilde kuyruk kısmını da yaptık. Şimdi bir de şöyle kırmızı ipimizle kurdelesini yapacağız. Şöyle ipimizi bağlıyoruz. Bu şekilde kurdelesini de yapıyoruz. Daha sonra şuraları kısaltalım. Ve bu da bu şekilde tamamlanmış olsun. Ve modelimiz bu şekilde kuyruk kısmını da bitirdikten sonra tamamen bitmiş bulunuyor. İsterseniz ağız kısmını yapabilirsiniz ama benim bu şekilde daha çok hoşuma gittiği için ben bu şekilde bıraktım. Siz dediğim gibi buradan ekleyebilirsiniz. Modelimiz, anlatımımız bu şekilde. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.